İyi futbolcu bir ayağını iyi, diğer ayağını ise sırıtmayacak kadar iyi kullanan kişidir. Kaliteli futbolcu iki ayağını da iyi kullanan kişidir. Peki kaç futbolcunun sol ayağı reklamlara konu oldu? Ya da kaç futbolcunun ayağı tüm dünya tarafından konuşuldu? Bugün öyle birini konuşacağız ki attığı gol bilim insanları tarafından incelenmiş ve kusursuz bulunmuştur. Peki siz kaç bilim insanının gol incelediğini gördünüz? Gerçek adı Roberto Carlos da Silva olan futbolcu 10 Nisan 1973'te São Paulo, Brezilya'da doğdu. Futbola ilk adımını 1990 yılında São Paulo bölgesi takımlarından Araras'ta atan Carlos 14 yaşındayken A takıma yükseldi. İlk profesyonel sözleşmesini 1991 senesinde União São João ile imzalayan Carlos, 2 sezon formasını giydiği takımda 33 maçta 11 gol ile katkı sağladı. Burada gösterdiği üstün performans nedeniyle 16 yaşına geldiğinde Brezilya'nın 20 yaş altı milli takımına girdi. Roberto Carlos 18 yaşında 1993 yılında Palmeiras takımına transfer oldu. Palmeiras takımında tam anlamıyla mükemmel bir performans gösteren Carlos 2 sene sonra İtalya'nın efsane kulüplerinden Inter Milan'a transfer olacaktı. 1 Temmuz 1995 Carlos artık Inter Milan'da ve Avrupa'nın merkezinde. İtalyan futboluna uyumu ve oyunu çok doğru orantıdaydı. Ama Real Madrid bu potansiyelin farkındaydı. İtalya'da, Inter Milan'da bir sezonda 30 maça çıkan Carlos burada da kalecileri zor durumda bıraktı ve 5 gol attı. Inter Milan'da ön libero olarak görev alan Carlos geçirdiği başarılı sezondan daha sonra 11 sene boyunca formasını giyeceği Real Madrid'e transfer oldu. Bu Real Madrid'in tarihinde bir ilkti. Zira hiçbir yabancı oyuncu bu dek uzun süre takımda kalamamıştı. Real Madrid kariyerine yine eksiksiz ve muhteşem başlayan Carlos zaman içinde ön libero'dan sol bekte top oynamaya başladı. Real Madrid'li taraftarlar kısa sürede Carlos'un ne kadar samimi ve yetenekli bir futbolcu olduğunu gördü ve hemen sevdi. Roberto Carlos bu sevgiye karşılık verebilmek için her maç yeteneğinin üzerine koya koya ilerledi. Hatta bir maçta Tenerife Real Madrid maçında Roberto Carlos öyle bir gol attı ki o gol akıllardan halen hiç çıkmadı. Hatta ünlü fizikçi Ernesto Blanco Tenerife maçında Carlos'un attığı golün bilimsel açıklamasını yaptı. Carlos sürekli olarak güzel top oynuyor ve dünya üzerinde kendini tanıtmaya devam ediyordu. Brezilya milli takımının değişilmez ismi olan Carlos 1998 Dünya Kupası'nda da boy gösterecekti. 3 Haziran 1997 yer Fransa. Günün önemi Dünya Kupası. Fransa-Brezilya maçı. Fransa yarı sahasının ortasında Brezilya bir frikik kazanıyor. Ve topun gerisine Roberto Carlos geliyor. Fransa'nın kalesinde dünyaca ünlü kaleci Fabien Barthez var. Roberto Carlos bu golü atmak için 15 metre gerilmiş. Herkes ondan sert ve yerden bir vuruş beklerken o topa inanılmaz bir falso vererek herkesi ve özellikle de Fabien Barthez'i yanıltmıştır. Dünya Kupası bu golü 100 yıl geçse de unutmayacak. Carlos Real Madrid kariyerine dolu dizgin devam etti. Bütün dünya Roberto Carlos'u kabul etmişti artık. Real Madrid'le 370 maça çıkan Carlos 45 gol atıp 43 asist yaptı. Real Madrid'de 4 La Liga, 3 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa ve 2 kıtalar arası kupa şampiyonluğu yaşadı. Sambacı başarılı performansıyla tüm dünyada tanınan bir yıldız haline geldi. 1996-2006 yılları arasında Brezilya milli takımı formasını da başarıyla taşıyan Carlos, 2 Copa America, 1 Konfederasyon Kupası ve 1 Dünya Kupası başarısı gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sarı lacivertli renklere bağlamak istediği ve yıllarca hayalini kurduğu isim de Roberto Carlos'tu. Roberto Carlos 7 Mart 2007'de
Yaptığı açıklamada sayısız başarılara imza attığı Real Madrid ile kontrat yenilemeyeceğini duyurmasının arkasından 6 Haziran 2007'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'deki ilk resmi karşılaşması 2007 Türkiye Süper Kupası finali olmuştu. Kupa mücadelesi 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona ererken bu kupa Roberto Carlos'un Fenerbahçe'deki ilk kupası oldu. Fenerbahçe'deki ilk golünü ise Sivasspor maçında kafayla attı. Fenerbahçe'de 2,5 yıl top koşturan Roberto Carlos 64 maça çıktı. Söz konusu maçlarda Sambacı 6 gol atıp 13 asist yaptı. Futbolculuğunun yanı sıra sempatik hareketleriyle taraftarların sevgilisi haline gelen Roberto Carlos her daim arzulu futboluyla gençlere de örnek oldu. 2010 yılının devre arasında Roberto Carlos Fenerbahçe'ye veda etti. 2010 yılında Brezilya'nın Corinthians takımına ara transfer döneminde giden futbolcu burada sadece 35 maça çıktı ve 1 gol attı. 2011-2012 sezonunda ise Rus ekibi Ansi'ye transfer oldu. Yaşından dolayı futbolu bırakmak zorunda kaldı. Burada 29 maça çıktı ve 4 gol attı. 2012 senesinde futbolculuk kariyerini sonlandıran Roberto Carlos kariyerine teknik direktör olarak devam etmeye karar verdi. Teknik direktörlük yaparken Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u da çalıştıran Carlos başarılı bir teknik direktör olarak işine devam etmekte. Defalarca taraftarlarıyla yakın ilişkiler kuran Carlos, sol kanadın sayılı isimlerinden biri olduğunu sayısız defa kanıtladı. Bir sıkı savunma oyuncusu olmasına rağmen saldırgan futbolu benimsemiş, hızı, temposu, tekniği, ani deparları, atağa katkısı, attığı özgür vuruş golleri, isabetli ortalar ve uzak mesafe golleriyle akıllarda yer etti. Bu dünyadan bir Roberto Carlos gerçeği geçti ve Türkiye'ye de uğradı. Hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak. Bence gerçekten çok şanslıyız.